Günaydın. Çok güzel bulutlu bir havadan merhabalar. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Nereye gidiyorum? Ters yöne gidiyorum aslında. Şeye bakacağım. Koya bugün M'de domates 10 liraymış. Ya domatesimiz var da şey olsun. 1-2 kilo alayım dedim. Hani hem dedim şöyle bir mahalle turu yapayım. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bak Yaseminler açmaya başlamış Müşerref ablacığım. Şöyle senin için kokluyorum. Her zaman da koklamışımdır. Yanmış yerlere giderse çok güzel olacak bir yağmur yağarsa. Şöyle güzel çiçekler, böcekler. Güneş müthiş yakıcı. Güzel çiçek oldu mu içimiz açılıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani sonbahar mı geliyor acaba diyeceğim ama bunlar hep yandı ya. Ama kimse temizlemiyor. Temizleyen temizlemiş mesela evini. Gerçi orada ağaç yok. Pek de temizlendiği söylenemez. Sabah serinliğinde bir çıkayım dedim. Dün gördüm. Çok güzel domates gelmişti M'ye. Fark şey olun yani. Bu bütün Türkiye'dedir. Adana için önemli değil 10 lira olması. Ben pazardan 5 liraya 7,5'a da alıyorum. Siz başka şehirler için hani orada pahalı olduğu için işte böyle. Biri de ev taşıyor. Bak ya ben de buna üzülüyorum. Bu zeytinler olmuş. Nasıl güzel olmuş ama bunlar böyle dökülmüş. Bak. Yazık ya. Bunları böyle toplasalar da zeytin kursalar ben anlamıyorum bir türlü. Ya niye döktürüyorsunuz? Nereye gitsem vallahi. Vallahi benim suçum değil. Size güzel görüntüler. Bak turunçlar artık o kadar tutmuş ki. Ben anlamıyorum. Hep bunu. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Buraya da mama dökmüşler. İşte bir yere döküyorlar. Onun üstüne de pislik. Üzülüyorum pislik olmasa şöyle. Duyarsız insanlar var. Ne kadar güzel değil mi? Eğil salkım söğüt eğil. Bu benimki sevda değil miydi? Çok severim onu ya. Su kenarında olur. Söğüt değil mi bu? Kavak değil söğüt. Eğil dediğine göre. Sabahın serinliğinde çık derdi anneciğim. Sonra gelirdim bir üzülürdüm. Anne derdim hiç sabah serin değil. Kuzum. Aşkım. Bak burada şu evin. Evet bu ev. Bahçesinde bakıyor böyle köpekle. Aşkım. Öpüyorum seni bir tanem. Kedi mamamızı biraz önce çok az kaldı. Yemiyor zaten bunlar çok minik oldum. Şu ev, evet bu ev bahçesinde bakıyor çok mutlu oluyorum. Sokak köpeklerine bakıyor. Bahçesini açmış valla. Bazen sabah 5-6 tane çıkıyor oradan. Evet karşıda bir kiralık ev var.
kiralık Adana'da tutmak isteyen var mı? Güzel bir ev, bahçesi de var. Buralar biraz severim ben buradaki evleri. Yani bir şöyle 20 yıl öncesi bu mahallenin çok harikaydı. Çok imrenirdim ben buradaki evlere. Tabii ev sahipleri vefat etti, bilmem ne oldu. Böyle kiracılarla gerçekten çiçek kokuluydu buralar. Oralar labirent gibi bir sokaktı ve bahçelerinden mis gibi çiçekler kokardı. Çok böyle ev sahipleri keşirdi, güzellikte yarışırdı, temizlikte yarışırdı. Yani yeni evliydim o dönemler çünkü kayınvalidemgil de o mahalledeydi. Çok hoşuma giderdi. Şimdi o mahalleden çekmedim, aslında orayı da çekseydim. Ekmek almaya çıktım aslında. Dedim çıkmışken, herkes yatarken şey yapayım. Market, aman bak burada da tamirat, tadilat, boya, badana pisliği, kuşlar mutlu, yavrucuklarım bari mutlu olsun. Acaba sallanıyor mu? Sallamamaya çalışıyorum. Kuzum her taraf böyle kız. Yani gerçekten yani yolda yürüyemiyoruz artık. Yağmur yağsa da bak bura temiz ha. En temiz mahalle diyebilirim şu an. Vallahi en temiz mahalle diyebilirim, inanmayabilirsiniz. Onlar istisna. Yollar en azından temiz, şuralar. Bizim mahallenin hatta hiç yürünmüyor. Kız nasıl güzel odunlar kız. Biz 7.000 liraya odun alacağız, alamadık. Bakın bakın. Ne kadar şunlar var ya, bir hafta yeter yaksan. Şu evde bak çok hoşuma giderdi. Ya bakırdık yani, bakardık, bahçeli eve hep hayranlığım vardı. Bu ev çok güzeldi, çok çiçekler vardı. Bak yine de kalanlar kalmış, limon ağaçları. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi demişler ya. Gerçekten çok güzel çiçekleri, ağaçları vardı buranın. Şimdi bakın susuzluktan kıvrışmış yaprakları bak. Bak bak bak. Burada da bak. Buradaki tabi böyle şu binaların çoğu yoktu. Şurada bir yerde böyle bağ evi vardı. Bura bomboş bir arsaydı bu, kocaman. Hani benim hatırladığım dönemlerden. Aralardan ne yaptık? Baraj yoluna çıktık. Şu karşıya geçsem ben. Çok aşırı güneş. Telefon kapanmasın. Müthiş bir sıcak. Öksürük yine böyle boğazımın orada duruyor. Şuradan bak, burası tam da baraj yolunun, bu caminin tam ilerisi baraj yolu. Birinci durak buradan başlıyor. Buradan böyle gidiyor baraj yolu, Balcalı, Turgut Özal, Mafa Sığmaz değil, Kenan Evren. Geçebilirsek geçeceğiz inşallah. Hani yaya geçidinde durur diyorlar ya, hani bak o kadar hızlı geliyor ki mahsus beni tepelemek için, Allah korusun. Koşayım bari. Yaya geçidinde onlar durmayı bırak, yaya geçidinde şey yapıyor. Hızlanıyor. Çok yıllık evlerin aralarından geçeceğiz. Bunlar çok yıllık, 60-70 yıllık evler.
edilmiş. En şık evlerdi bunlar. Şimdi terk edilmiş gibi duruyor. Ya çoğu gidiyor, bir tane iki tane evladı varsa da bırakıp gidiyor. Kiracıya veren oluyor, vermeyen oluyor. Verse ne yapsın? Verenler de sonra o evi mesela birkaç sene kiraya veriyor. Diyelim ki 100 milyar alıyor diye ki, hadi varsayalım, buralarda çok da pahalı gitmez. Bakma sen, depremden sonra biraz pahalı gitmeye başladı. 100 bin lira diyelim ki aldı birkaç senede veya daha fazla. Ama 500 milyar verip o evi tamir ettiremiyor. Onun için çoğu da vermek istemiyor. Bak, terk edilmiş diyorum ya size. İşte. Tabii terk edilmeyen de var. Bak, bu araya hiç girmedim mesela. Nereye gider bu ara? Aslında çıkmaz sokak diye düşünüyorum. Karşıda bir evle bitiyor. Ya da ufak bir ara vardır geçecek. Çok ilgimi çekti ya. Bu ev çok eski. Eski olduğunu zaten tuğlayla yapıldığında anlıyoruz. Bu tuğlayla yapılanlar en az 60-70 yıllık oluyor. Bak, tuğlası çıkmış. Onlar farklı oluyor. Buralar labirent gibidir. Bilmeyen çıkmaz sokak zanneder ama sen çıkarsın, beni bir yerden mutlaka çıkarsın. Millet uyanmaya başlıyor yavaştan yavaş. Ben markete uzattım yolu. Yürüyüş olsun hem dedim. Aslında biraz havalar serinlerse de yürümemiz gerekiyor. Aslında niye uzattım? Şöyle bir aralardan geçip şuradan dolanıp geri markete gideceğim. Niye gideceğim? Bu kadar yakın bir yerden baraja nasıl çıkıyoruz onu göstereceğim. Su da bir damla damla çok iyi kuşlara, kedilere. Sabah. Birden her yer eczane oldu, dikkat ederseniz. Gelin duvağı nasıl uzamış ya. Çamla birlikte gökyüzüne çıkmış. Gelin duvağı neydi diğer adı? Gelin duvağıya başka yerde ne deniyordu ya? Ay, ben B12'yi birazcık içmem gerekiyor. Gelin duvağı, bir dakika. Gelin duvağına ne deniyordu? Yine unuttum. Burası niye eczaneler çoğaldı dedik. Çünkü burada Orta Doğu Hastanesi var. Geçmiş olsun cümle hastalara, Rabbim şifa versin. Gölgeye geldim. İnanın o kadar sıcak bir... Bak işte bu var ya, bunu böyle dalından alıyorsun, suya ıslıyorsun. Acayip güzel oluyor suda. Kökleniyor. Ben nereden geçeceğim ya? Anam kız, girdim bir yere, çıkamıyorum. Dur şuradan çıkalım. Burada hastane var. Böyle hastane durağını hızlıca geçelim. Şimdi bizim ekmek gelir biterse o kötü. Biraz hızlanayım ben. Ekmek bitmesin.
Normal fırında 12,5 mu 15 mi ekmek? Vallahi hiç almıyorum oradan. Belediyeden alıyoruz. 7,5 tanesi. Gördünüz mü? Şimdi nereye geliyoruz? Bu kadar kısa sürede. Hani her yerden bu ulaşımı kolay. Evet. Bir eski baraj turu yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Belki görmediniz. Baya bak. Bu eski barajın suyu. Bu kadar kısa. Bak buradan bu ormanlığın arkası hep eski baraj. Bir gün havalar serinlerse oraya da giderim. Çok sıcak olur. Bak böyle sular gidiyor tarlaları sulamak için. Görüyor musunuz? Allah'ım bol bol su versin. Kurban olduğum Allah'ım. Görüyor musunuz? Bunlar tarlalar sulanmak için gidiyor. Bu da okaliptus. Çok severim kokusunu bunu. Bu okaliptus muydu? Yanlış mı diyorum? İşte burada sabah erkenden 5'te başlarlar yürüyüşe. Çalışanlar, spor yapmak isteyenler hepsi gelir. Arabalarını buraya park eder. Arabası olanlar olur. Yürüyüşünü yapar. Duşunu alır işe gider. Çok sağlık düşkünü, çok gerçekten insanlarımız var. Bak arkası hemen eski baraj. Buraya piknik yapmaya gelirdik çocukken. 15 dakika bizim oradan. Bura neydi? Bu caddenin adı da Fuzuli Caddesi'ydi. Fuzuli. Fuzuli yani. Gereksiz demişler zamanında. İnsan olmadığı için. Şuradaki katlar da ilk katlardan. İlk. Çok lüks derlerdi buraya. Eskiden. Çok lüks olduğunu söylerlerdi. Aman beter sıcak. Gerçekten sıcak yani. Yani sabahın 9 değil 9'u geçti. Ya bulut var ama şu an güneşin önüne gelmiyor benim şansıma. Bu da Fatoş. Minnak Fatoş. Şuradan da çıkabiliyoruz. Ama ben bu cadde kenarından gitmek istiyorum. Bak bu ağaç da yanmış sıcaktan. Çok üzücü değil mi? İnşallah yeşerir yağmur yağınca. Kökünden olmadıysa bak böyle minnak parklar var. Böyle olur mu kız? Kız küçücük park bu bak. Allah için şurada bir tane kanepe olsa. 5 dakika otursam. Ben otursam. Başkaları otursa. Dinlenmek isteyen bir yaşlılar otursa. Görüyor musunuz? Bura minik bir park. Ben bir şey demiyorum. Bak karşı taraf lüks. Oralarda pislik yok. Beş dakikada gideceğim marketi yolunu birazcık uzattım. Niye? Size bir Adana turu yaptırmak istedim. Adana turlarımız beğenilirse devamı gelecek değişik yerlerde. Çünkü havalar serinlerse biraz da yürümek istiyorum. Doktor yürümen gerek dedi çünkü. Bak temizlik çalışıyor. O küflü ekmeği kim yiyecekti attınız oraya? Gelmiş bir küflenmiş poşeti ekmeği oraya dökmüş. Ekmeği zaten hiçbiri yiyemez. Küflüsünü hiç yiyemez. Bakın turuşlar bu sene minnacık olmuş kız. Sararmaya başlamış ama. Allah'ım ne kadar çok olurdu biliyor musun? Gelin mi çıkıyor buradan ya? Gelin mi kız o? Gelin miydi acaba? Sabahtan gelin neye hazırlansın kız? Bilmiyorum, belki uzak yola gidecekler. Gelin derken nişan falan da olabilir.
Evet, bir daire çizip markete yaklaştım. Markette işimi hemen halledeyim. Domates güzelse birkaç kilo alayım ya. Yarın da cumartesi. Bizim pazar kurulur da belki gidemek sıcaktan. Burada ilginç bir yer var. Müşerref ablacığım. Müşerref ablacığım Adana'ya geldiğinde burada paça yemiştik. Müşerref abla gördün mü, tanıdın? Aha, şu masaydı. Ya unuttum zannediyorsun, unutmam. Sonra da buradaki M'ye girmiştik. Çünkü ben ters yönden geldiğim için değişik gelebilir. Şöyle gölgeye gideyim ya. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil sabahın 9'unda. Evet. Geri girdik baraj yolunun oradan geri baraj yoluna çıktık. Nereye gider bu baraj yolu? Sıfırdan başladık, böyle geldik bu taraf. Numune, Seyhan Hastanesi, Devlet Hastanesi, eski hastaneler, eski asker hastane gider. Buradan baraj yoluna gider. Şeye gider. Baraj, Balcalı, Turgut Özal, Kenan Evren, Yeni Adana'ya gider. Biz eski Adana'ya gideceğiz. Burası da işte çarşıya gider. Kısa yol burası. Burası da zaten yine çarşıyadan geliyor otobüsler. Hadi girelim bakalım. Marka yok. Hani 10 lira? Hani 10 lira olacaktı bu salçalar? Efendim? Domates 10 lira olacak diyordu. Ben öbür şeye baktım da o gün tesadüf. 15. Acık indirim yap. Tavuk alacağım da. Biraz tarihe yaklaştı mı bana indirimli veriyor. Kız kahveler ne kadar pahalı kız. Bu ne kız? Aman Allah'ım. Bu ne goprik. Ay neyse, marka falan söylemiyoruz. Allah korusun bacım. Ama kahvelerin çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Bak. Neye bakacağız? Bizim çayda indirim var mı? Hayır. Yok. Bakmıyoruz biz. Reklam yok bizde. Sadece ben domatese baktım. Dünkü M'deki çocuk dedi ki yarın 10 lira olacak dedi. Salçalıklar dedi. Değilmiş 15 ve de güzel değil. Orada ama 20-30 kasa gelmişti oraya. 15'e inmiş 20'den. Bir ara var ya şu 100'dü ya. Bir de güzel değil herhalde dedik. Bir tane mi ne aldım kız? Al Nurhan Hanım al. Bu da diyor ki 300 diyor. İkincisi 1 lira diyor. Yani 150'ye gelecek. Gene iyi 3 kilo. Almak isteyenler. Sıvı deterjan. 300 ama ikincisi 1 TL'yeymiş. 150'ye gelecek yani 3 kilosu. Güzel. Ben de aldığımda 100 diyorum ama belki 120 falandır. İndirimli. Neyse ya, ben market şeyi çekmek çok istemiyorum. Korkuyorum. Anam 2 kuruş kazanıyor. 1 kuruşun da elimizden Allah korusun. Ben tavuğa bakacağım. Buradan da vedalaşalım, olmazsa telefonu tutamıyorum, parmağım şiş. Hiçbir şey yok, hiçbir şey almayacağım. Bir kedilere tavuk alacağım. Bak tarihi yaklaşan 188'den 141. 3 gün falan önce burada satıyorlar. Hemen indirime girdiriyorlar. 3 gün önce. Öyle şey yok yani, tarihe geçmiş falan burada asla. Hemen çöpe atarlar, bedava vermezler, ölseler vermezler. Birinde tam geliyorum. Markete gireceğim, çocuk arabayla gelmiş, bir tavuk atıyor, bir et atıyor, bir tavuk atıyor. Dedim niye atıyorsun? Tarihi yaklaştı. Tarihi yaklaştıysa hani dedim indirimli veriyordunuz ama bir gün kaldı dedi. Dedim ver kedilere pişireyim ben. Yo veremeyiz dedi, en alta attılar. Öyle işte bir tanelerim. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yağların da ne kadar pahalandığını görüyor musunuz? İndirimde 400 lira. İndirimde 400 lira.
Sizleri seviyorum. Zeytinyağı alıp yemek daha iyi. 1149. Kız sen de net çeksene. 1149, hani bunu 400 alana kadar tabii ki mutlaka biz ayçiçek yağsız duramak. Zeytinyağım da var. Ayçiçek yağında tabii ki yaz olduğu için bir sürü kızartmalar falan yapmak zorundayız. Onu da ek olarak alabilirsiniz. Haydi. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.